Hepinize harika bir videodan tekrar selamlar arkadaşlar. Bugün size oluşturduğumuz strateji ile minimum %30, %40, maksimum olarak 4-5x'ler hatta 10x kadar kazanç fırsatı sağlayabileceğiniz bir meme coin stratejisinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce hiçbir adımı atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Tekrar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Turaç. Öncelikle söylediğim gibi bir meme coin trade stratejisi oluşturduk. Bu nasıl işliyor? Bununla başlayalım. Sizin için burada 4 farklı başlık altında inceleyeceğiz bunları. Trend takibi, sert hareket izlenimi, Fibonacci kullanımı, sonuncu olarak da tekniğin yanında temel yönünü de değerlendirme bazında 4 başlık altında bu stratejiyi inceleyeceğiz. Öncelikle trend takibi. Bu ne demek? Bir meme coin çıktı, baktınız. Şimdi bunu direkt çıkışında yakalamanıza gerek yok bu strateji üzerinde. Bir çıkış yakaladı, üzerine atıyorum 20 milyon, 10 milyon, 5 milyon gibi bir market cap'lere ulaştı. Siz bunu fark ettiniz. Ondan sonra kullandığınız sosyal medya üzerinden, bu Twitter'dır, Telegram'dır büyük ihtimalle. Çünkü kripto piyasası genelde bu sosyal medyalar üzerinden dönüyor. Geldiniz buraya, etkileşimlerine baktınız. Gerçekten hala arkasında bir kitle var. Bunu gördünüz ve siz bu token'ı takip listenize aldınız. Böyle bir takip listesi oluşturmanız gerekiyor. Trendler üzerinden, o an ya da o gün trend olan tokenlar üzerinden. Şimdi öncelikle 1, 2, 3 günlük tokenlarda da bu gerçekleşebiliyor ama bunun oranı birazcık daha düşük. İkinci olarak da 1-2 hafta, belki 1 aylık tokenlar üzerinde de bu gerçekleşebiliyor. Bunun da win rate'i birazcık daha yüksek kalıyor diğer ilk opsiyona göre. Çünkü fiyat birazcık daha oturmuş, kitle birazcık daha oturmuş oluyor. Öncelikle trend takibinin ne anlama geldiğini öğrendik. İkinci olarak sert hareket izlenimi. Bunun için size farazi olarak bir grafik çizeceğim ve onun üzerinden göstereceğim. Token çıktı bu noktada ve çıkışının ardından belli bir akümüle olduğu bir bölge gerçekleştirdi. Bu bölge üzerinde belli bir nokta sonra aşağı değil de yeniden biz yukarı hareket bekliyoruz. Hala işleme girmedik bu arada. Yukarı bir hareket gerçekleşti token üzerinde ve yükselişini tamamlayarak belli bir doygunluk evresinde yükselişini tamamladı. Daha sonra bu token yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Düşecek ve bizim işimiz olan bölge aslında bu akümülasyon bölgesiyle eşit olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat geldi buraya. Fiyat geldikten sonra şu şekilde bir hareket gösterdi ve ardından bizim beklediğimiz hareket tamamen aslında bu. Bizim işimiz olan ve trade stratejimize kullanacağımız model aslında şu bölgeden ibaret ama beklediğimiz grafik de aslında genel bazda bu görüntüde bir grafik istiyoruz. Şimdi öncelikle daha kısa vadeli tokenlar üzerinde bunu yapacaksanız zaman dilimini daha küçültmeniz gerekiyor. Yani gidip 3 günlük token'da gidip günlük olarak bir grafik açarsanız zaten 2 tane mum görünecektir. Onda da herhangi bir takip yapamazsınız. 3-4 günlük bir tokensa 15 dakikalığa 5 dakikalığa inebilirsiniz. Akümüle oldukları bölgeleri daha rahat görebilmek için. Daha uzun vadeli tokenlarsa işte 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, 2 aylık bir geçmişi olan meme tokensa bunun zaman dilimini 1 saate 2 saate size uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir strateji ve bunu arka planda kendiniz deneyerek kendinize en uygun şekilde ayarlamanız gerekiyor. Sadece bakmanız gereken yönleri anlatıyorum aslında burada. Bunu bir nevi balık tutmayı öğretmek gibi de düşünebilirsiniz. Geldik buraya, fiyat bu hareketi gerçekleştirdi. Üçüncü maddemiz neydi? Bizim Fibonacci kullanımı. Şimdi akümüle olduğu bölgeye geldik. Bir en alt noktadan en üst noktaya bir Fibonacci çekeceğiz burada. Fibonacci'mizi çektik. Şu şekilde şu an kusursuz olarak göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde ayarladık. Grafikler üzerinde ufak sapmalar olacaktır. Şu an farazi bir görsel hazırladığım için gösteriyorum bunu. Geldi fiyat buraya. Fibonacci'mizi biz burada çektik. Fibonacci'de de hangi değerleri kullanıyoruz? Hemen ona bakalım. DEX screen üzerinde de göstereceğim. 0, 0.5 ve 1 değerleri. Bunların kalanının hepsini kapatabilirsiniz kafanızın karışmaması için. Bunları ayarladıktan sonra fiyatın akümüle olduğu bölgeye Fibonacci çekerek o anki bölgeye kadar uzatıyoruz. Fibonacci'yi burada çektikten sonra yaptığımız gözlemlere göre fiyatın 0.5 noktasından çok fazla tepki aldığını biz burada gördük. Ve bu 0.5 olan bölgeden yaklaşık olarak bir noktasına kadar çoğunlukla %70-%75 oranla bir yükseliş gerçekleşiyor. Bu gerçekleştikten sonra iki yönlü ihtimalimiz kalıyor. Bunu da biraz sonra göstereceğim grafikler üzerinde bakacağız. Birincisi fiyat. Fiyat artık bunu bir sadece düzeltme hareketi olarak alıp buradan aşağı yıkılmaya devam ediyor. İkincisi de bu noktanın çok fazla geri dönüş noktası olarak da kullanıldığını
gördük. Biraz sonra grafiklerde de göreceğiz. Bu noktadan işleme girdikten sonra fiyatın çok fazla buradan şu şekilde hareketler yaptığını, tekrar yükseliş trendine girdiğini de gördük. Burada yapmamız gereken ne? Biz nasıl kullanıyoruz en azından ondan bahsedeyim. Burada yeniden ilk maddeye dönmüş oluyoruz aslında, trend takibi. Tekrar bu hareketi gördünüz, buradan işleme girdiniz. Tekrar sosyal medya kanalları üzerinden etkileşimlerini ve trendini takip etmeniz gerekiyor. Gerçekten tamam, bunun üzerinde bir ilgi var dediğimiz noktada bu hemen sönemez diye düşündüğümüz bir noktada burada işlemi tutmaya devam edebiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Geldi fiyat buraya yaklaşık olarak %40, %45 gibi bir kar marjı bırakıyor bize şu iki noktanın arası. Burada benim uyguladığım strateji nedir? Bu noktada ana paramı çıkararak ben fiyatın daha yukarı gitme ihtimaline karşı aslında kendime parçalı bir satım olarak, yani aslında kendimi garantiye almış oluyorum. Eğer trend takibini yaptıysam ve fiyatın devam edeceğini düşünüyorsam ben burada nasıl hareket gerçekleştiriyorum? Burada ana paramı alarak yaklaşık %50 bir kar bırakıyor bana dediğim gibi bu fiyat hareketi. %50 karım ile buradan fiyata devam ediyorum. Bu buradan geri düşse de eğer yine ufak bir karla pozisyondan ayrılmış oluyorum. Eğer yükselmeye devam ederse de benim için kazançlı bir durum oluyor. Şimdi birinci madde öğrendik. İkinci, sert fiyat hareket izlenimi dediğimiz bu akümüle sonrası sert fiyat hareketi bekliyoruz. Biz akümülasyonun sonucunda aşağı yönlü değil de yukarı yönlü bir sert hareket bekliyoruz. Bunu anlattık. Üçüncü olarak Fibonacci kullanımını nasıl kullanacağımıza baktık. Ve dördüncü olarak da temelin yanında teknik yönlü değerlendirme. Bu ne demek? Bir düşüş gerçekleşmiş, evet, ama holder sayısında çok gözle görülür bir azalış yok. Atıyorum siz bu token'ı takip etmeye başladınız. En pik noktasında, şu an tamamen örnekleri farazi veriyorum, 10.000 holder'ı varken fiyat bu noktaya gelmesine rağmen, yani yaklaşık %80 %85 düşmesine rağmen hala 7.000, 7.500, 8.000 holder'ı var. Buna baktınız. Bu bizim için dönüş için uygun emarelerden bir tanesi. İkincisi olarak yüzdelik mal dağılımında bir azalış gördük. Yani bu da temel yönlü bir değerlendirmeye giriyor aslında. Bu ne demek? Tokenlar elinde yüksek oranda tutan insanların elindeki mallar azalmaya başladı. Bu da bizi daha sert oluşacak fiyat hareketlerine karşı koruyacak anlamına geliyor. Bu da bir buradan dönüş için beklediğimiz emarelerden bir tanesi olarak kullanabiliyoruz bunu. Bütün maddelere baktığımıza göre şimdi canlı örnekler üzerinden devam edebiliriz. Öncelikle ilk örneğimiz Landlord Ronald isminde bir token. Bu çıktığı zaman Moonshot üzerinde çıkmıştı. Moonshot videomuzda kanalda halihazırda bulunuyor. İzlemediyseniz eğer onu da izlemenizi tavsiye ederim. Moonshot üzerinden çıkıp popüler olan ilk tokenlardan bir tanesiydi. Baktığımız zaman bizim stratejimize uygun olarak neresi bulunuyor? Gördüğümüz gibi logaritmi alalım isterseniz, biraz daha rahat görünsün. Fiyat çıkışını gerçekleştirdi. Bir akümüle bölgesi yarattı ve yukarı doğru hareketine devam etti. Fiyat ardından buradan düşmeye başladı. Şimdi fiyat düştü. Evet. Bizim stratejimiz neydi? Fibonacci'miz burada araç olarak. Bunu alıyoruz. Yine aynı şekilde araçta kısmından göstereyim. 0, 0.5 ve 1 açık olması gerekiyor. Geldik buraya. Bu bölgemize Fibonacci'mizi çektik. Çektikten sonra grafiğe bakıyoruz. Fibonacci'yi çekmişiz. Fiyat gelmiş. Buradan yükselmiş. Bu kanala değmiş ama istediğimiz bölgeye değmeyip geri yükselişine başlamış. Üst noktadan tekrar bir sekmiş ve yavaş yavaş artık beklediğimiz konuma gelmiş. 0.5 noktasına geldikten sonra fiyat dediğimiz gibi üst bandımıza, bizim bir bandımıza temas etmiş. Ardından düşmüş, tekrar temas etmiş ve ardından fiyat aşağı doğru yıkılmaya devam etmiş. Şimdi bu birinci örneğimizdi. Bunun üzerinde baktık. Birkaç örneğe daha bakacağız. Bunu da dediğim gibi sadece bir balık tutma videosu, bir strateji öğrenme videosu olarak düşünün. Arka planda siz de bunları deneyip yüzdelik oranınıza bakın. Bir şey yanlış yaparsınız ya da bir maddeyi atlarsanız yaparken tamamen tersi yönde bir hareket gelebilir. Bunlara dikkat edin diyelim. Fiyat gelmiş dediğimiz gibi buraya gelmiş, ardından bir daha gelmiş ama bizim artık bununla bir işimiz yok. Fiyatın ilk oradaki temasını biz kullanmayı seviyoruz. Çünkü ilk temaslarda fiyatın oradan tepki alma ihtimali daha yüksek oluyor. Gelip baktığımız zaman da buraya yüzdelik olarak ayarladığımızda %66 gibi bir kar marjı bize sağlamış. Tabii ki en tepeyi, en dibi bulamayız. Buna ortalama bir yerden girdiğimizi düşünürsek %45, %50 bir kar marjı bize sağlamış oluyor. Burada ikinci olarak anlatacağımız token da SCF Smoking Chicken Fish olacak. Bu da çıktığı dönemde bayağı popüler olmuş. Yaklaşık baktığımız zaman 150 milyon market cap'leri görmüş bir
projeydi. Şimdi bu projemiz çıktı. Geldik buraya, saatlik bir şekilde grafiğimizi açtık. Bu grafiğe sert yükselişini veren akümülasyon bölgesi neresi çıktığı andan itibaren baktığımız zaman bu bölge. Fiyat çıkmış, bu bölgeden yükselmiş, buradan üst bandından bir tepki almış, devam etmiş, aşağı düşmüş ve bir şekilde buraya kadar düşüşünü gerçekleştirmiş. Bizim prensibimiz, bizim kuralımız neydi ilk başta? Geldi, fiyat buraya değdi ve fiyat buraya değdikten sonra tekrar üst banda dokundu. Burada ilk prensibimiz hakkında hiçbir sıkıntı yok. Tekrar baktığımız zaman bizim trade stilimiz burada da çalışmış. Biz burada ne konuşmuştuk? Eğer güçlü bir community varsa, arkasında hala duruluyorsa ve holder sayısına ya da holderların elinde tuttuğu miktara baktığımızda burada bir azalma gördüysek, biz bunu gördük ve şurada karımızı alarak ana paramızı burada çıkararak karı içeride bıraktık. Karı içeride bıraktık. Tekrar karı içeri bıraktıktan sonra dediğim gibi bu bandın aşağı kırılımına kadar tutmaya devam ediyoruz. Ettik. Zaten herhangi bir riskimiz kalmıyor bu noktada. Çünkü zaten ana paramızı dışarı çıkartmış oluyoruz. Ve o komünitenin etkisiyle tekrar bu bölgede bir süre yataya bağladıktan sonra sert bir fiyat hareketiyle yaklaşık 18 milyon market cap'lerden tekrar 88-90 milyon market cap'lere kadar bir yükseliş sergiliyor. Bu da yaklaşık olarak 3.5-4x gibi bir kar potansiyeli bize sağlamış oluyor. İçeride bıraktığımız kısımda bu şekilde komünitesi güçlü olan meme tokenlarca önem teşkil ediyor. Çünkü bizim alacağımız kar marjının daha üstünde bir kar bize sağlama ihtimali bulunuyor. Bu şekilde olan tokenların, dediğim gibi burada asıl yapmanız gereken şey güçlü bir araştırma ve arka planda kendiniz bu işlemleri yapmadan önce bir kendiniz denemeniz gerekiyor. Gerçekten bir istatistik çıkarırsınız kendiniz bunu denerken. Eğer bu çıkardığınız istatistik 10'da 7, 10'da 8, 10'da 6 ise bu kümülatif, yani günün sonunda size bir kazanç sağlayacak bir trade modelidir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu örneklerin devamını isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve ayrıca videoyu da beğenirseniz bu konseptlere olan ilginizin de yüksek olduğunu görürüz. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.